Russia looked very formidable. The essence of Soviet power was its ballistic missiles. They could wipe out any country in the world in a 30-minute time. So that's a lot of power. Communism was gained the world over, gaining by its main methods, military threat from military might. We all thought the Soviet Union was still a vast, powerful economy, huge military power, a threat to world peace, determined to extend its influence around the world. Sovyet etkisi Doğu Avrupa'dan Afrika'ya, oradan da Latin Amerika'ya her yerde hissediliyordu. Sosyalizmin devlet kontrollü planlaması her yerde ilgi çekiyordu. Ne var ki Sovyet ekonomisine ilişkin yapısal sorunlar demir perdenin arkasında saklıydı. Oleg Gordievsky bunu açığa çıkaranlardan biri olacaktı. Mayın tarlaları, dikenli teller, projektörler ve gözetleme kuleleri. Sovyet blokunu dış dünyadan izole tutanlardan sadece bazılarıydı. 1980'lerde İngiliz istihbaratı bu gizlilik duvarını aşmak için bir Rus çifte ajanla çalışacaktı. Ne var ki Sovyet istihbaratı KGB bu durumdan şüphelenmiş ve ajanı ev hapsine almıştı. Londra üst düzey casuslarının tehlikede olduğu haberini hemen aldı. The news of the intention to spring him came to me in Downing Street. I couldn't tell anyone else because no one else knew about it. Durum o kadar hassastı ki Powell'ın kaçış planını devreye sokmak için başbakanın kişisel onayına ihtiyacı vardı. Oleg Gordievsky was perhaps the most valuable agent because he understood the Soviet system from inside. Moskova'da ise Oleg Gordievsky için zaman daralıyordu. But at that time I decided to use my secret, long-standing plan of escape. I sent a signal to the British intelligence. Gordievsky KGB gözetiminden kaçmasını bildi ve Finlandiya sınırının yakınındaki bir ormana doğru yola çıktı. In the morning I started to move toward the site in the woods, and there I waited arrival of cars driven by two British people. It was a very small car and very small bush. On the border we started to stop. One stop, second stop, third stop. Şimdi ise en riskli kontrol noktasına yaklaşıyorlardı. I heard the voices. I heard even the KGB dogs barking. To my great luck, it went without any accidents. 3 gün sonra Gordievsky Londra'daydı ve şimdi sıra bildiklerini paylaşmaktaydı. When I was a British agent inside the KGB, the British intelligence service didn't have time to ask me about economy because they were interested about strategic problems. Arms control questions were so overwhelming. The West neglected the important foundation of the armaments, the economy. Gordievsky, İngiliz istihbarat şeflerine Sovyetler Birliği'nin büyük bir baskı altında olduğunu, ekonomisinin 1/3'ünden fazlasını askeri harcamalara ayırdığını söyledi. And the analyst, he said, no, I can't put such a huge figure because nobody would believe it. Later, economists realized that the Soviet Union had been spending at least 50% on the military. Gordievsky's information was shared with President Reagan and the Americans, and he was able to play behind the scenes a role of extraordinary influence. Gordievsky'nin istihbaratı sayesinde Batılı liderler Sovyet ordusunun çökmekte olan bir ekonomiye dayandığını fark etti. The communist administration reported that the economy was growing. It was not the case. The economy started to go down all the time. And the deficit was covered only with the help of the oil prices. And the extra money made it possible to claim that they were successful. And they were deceiving the world. Sovyet uyduları dünyayı çevrelemiş, nükleer denizaltıları okyanuslarda dolaşıyordu. Ne var ki 70 yıllık komünizmden sonra Sovyet ekonomisinin gerçeği boş market raflarından ibaretti. Yaşam standartları Batı Avrupa'nın oldukça altındaydı. Soviet economy was neither nor. It was not a Stalinist economy anymore, but it was not a market economy. So it was no water, no fire. It was a mess. Tarafsız genç bir ekonomist olan Grigori Yamlinsky, devlet madenlerindeki işçilerin neden bu kadar verimsiz olduğuna dair bir rapor yazacaktı. The people don't want to work. The people have no incentives.
the economy inside which the people have no incentives, have no future. So you can do two things. Take a gun and put this gun to his head like it was at the Stalin's time, or you have to give him incentives because he wants to improve the life of his family. And he can't. Norris'teki fabrika yöneticileri de işçilerin çalışmadığı için ekonominin işlemediğinin farkındaydı. При социализме хорошо работать не будешь, You can't work properly under socialism. потому что большой разрыв между There is no incentive. результатом труда And sadly, that's the only thing that gets us going. есть основное, что движет нами. People come to work and just go through the motions. They doze off, read papers, do the crosswords. The state goes on paying them, the state gets poorer, the people get corrupted. Then bankruptcy. And that's what happened, the collapse of a great empire. Demir perdenin arkasında yatan bu gerçeklerin Batı tarafından öğrenilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de yeni sağın yükselişiyle beraber şimdiye kadar beraber yaşama stratejilerini değiştirip SSCB'nin ekonomisini daha da zorlayacak stratejiler izleyerek Sovyetleri tarihin tozlu raflarına göndermeye yetecekti.